Sigmund Freud. Bu ismi duyunca aklınıza hemen psikoloji gelir değil mi? Psikolojiyi adeta baştan yaratan bir dev. Peki ya size onun en devrimci fikirlerinin aynı zamanda en büyük sınırlılıklarını da barındırdığını söylesem? İşte tam bu noktada bir başka dev isim devreye giriyor. Erich Fromm. Bugün Freud'un mirasını alıp nasıl bambaşka bir seviyeye, 20. yüzyılın sosyal gerçekliğine taşıdığını inceleyeceğiz. Bu analizimiz Fromm'un işte bu kitabına dayanıyor. Amacımız ne mi? Freud'un o inanılmaz dehasıyla teorilerinin yetersiz kaldığı yerler arasındaki o ince çizgiyi, o kritik farkı birlikte keşfetmek. Fromm'un bütün argümanını anlamak için önce şu temel soruyu sormamız lazım. Bizi biz yapan şey ne? İçimizden gelen o biyolojik içgüdüsel dürtüler mi, yoksa içinde yaşadığımız toplum, kültür yani sosyal yapı mı? İşte bütün tartışma bu temel eksen etrafında dönüyor. Peki bu konuyu nasıl ele alacağız? İşte yol haritamız. Fromm'un Freud'u hem nasıl saygıyla selamladığını hem de nasıl bir adım öteye taşıdığını anlamak için bu adımları takip edeceğiz. Hadi başlayalım. İlk durağımız Freud'un belki de en büyük katkısı bilinç dışının dili, yani rüyalar. Freud'a göre rüyalar öyle anlamsız, rastgele şeyler değildi. Hayır, onlar bizim bilinç dışımıza açılan bir kapıydı. Bastırdığımız ne kadar arzu, ne kadar kaygı varsa hepsi oradaydı. Ve Freud bu sembolik dili çözmek için bir yöntem geliştirdi. Adeta zihnimizin şifrelerini kıran bir anahtar gibiydi bu. İşin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Freud bu yöntemi ilk önce kendisine uyguluyor. Bakın kendi rüyasına. Botanik monografisi. Ne alaka diyebilirsiniz ama o bir kitaptaki kuru bir bitki gibi basit bir imgeyi alıp ta çocukluk anılarına, babasıyla yaşadığı bir olaya, hatta profesör olma kaygılarına kadar bağlıyor. İnanılmaz değil mi? İşte Freud'un büyüklüğü tam da buydu. En sıradan, en alakasız görünen bir detayın bile aslında ne kadar derin, ne kadar kişisel bir anlam ağına bağlı olabileceğini göstermesiydi. Fromm da işte bu yönteme hayrandı. Ama o anlamın kaynağı konusunda Freud'dan tamamen ayrılacaktı. Şimdi o kritik noktaya geliyoruz. Evet, Fromm, Freud'un bu dehasına saygı duyuyordu ama bu onun teorilerini sorgulamayacağı anlamına gelmiyordu. Hatta tam tersi. Ve ilk eleştiri oklarını da nereye yöneltti dersiniz? Tabii ki o meşhur Ödipus kompleksine. Şimdi Freud'un Ödipus kompleksi ne diyordu? Kısaca küçük bir erkek çocuğunun annesine cinsel bir arzu duyduğunu ve babasını bir rakip olarak gördüğünü söylüyordu. Peki Freud'un kanıtı neydi? Hani çocukların söylediği o masum sözler var ya, babam ölünce seninle ben evleneceğim anne gibi. İşte Freud bunu kelimesi kelimesine içgüdüsel bir arzu olarak yorumladı. İşte Fromm tam da burada bir dakika diyor. Ona göre bu cinsel bir arzu değil, bu varoluşsal bir arzu. Yani çocuk aslında babasının ölmesini falan istemiyor. Çocuk babası gibi yetkin bir yetişkin olmak, onun yerini alıp annesinin sevgisini ve takdirini kazanmak istiyor. Bakın ne kadar farklı ve ne kadar derin bir yorum. Zaten Fromm'un kendi ifadesi de bunu özetliyor. Babam ölürse sözünü çocuğun gerçekten bunu istediği şeklinde yorumlamak işi abartmaktır. İşte can alıcı nokta da bu. Fromm konuyu biyolojik bir içgüdü olmaktan çıkarıp her insanın aile içinde yaşadığı o evrensel büyüme ve kimlik mücadelesine çeviriyor. İşte bu bakış açısı değişikliği. Yani biyolojiden sosyale geçiş Fromm için yepyeni bir kapı açıyor. Artık Freud'un kavramları sadece bireyin zihninde sıkışıp kalmıyor, tüm toplumlara, tüm kültürlere uygulanabilir hale geliyor. Fromm ne yapıyor? Freud'un o meşhur çocukluk evrelerinden ilham alıyor ama bunu bireyden alıp topluma taşıyor ve ortaya bu karakter tipleri çıkıyor. Temel soru şu, biz dünyayla nasıl ilişki kuruyoruz? Pasif bir şekilde her şeyin bize verilmesini mi bekliyoruz? Agresif bir şekilde zorla mı alıyoruz? Yoksa endişeyle elimizdekini biriktiriyor muyuz? Mesela Orhan alıcı karakter. Adı üstünde alıcı. Her şeyi dışarıdan bekleyen, sevgi, bilgi, para ne olursa olsun birilerinin ona vermesini bekleyen pasif bir karakter. Sanki ağzı hep açık, bir şeylerin gelmesini bekliyor gibi. Bir de anal sadistik karakter var. Onun için ise güvenlik, biriktirmekte, saklamakta. Bir şeye sahip olmanın tek yolu bu. Yaratmak değil, elinde tutmak. Bu yüzden düzenli, cimri, inatçı. Kontrolü kaybetmekten ve değişimden ölesiye korkuyor. İşte Fromm'un asıl devrimi burada başlıyor. Diyor ki bu karakterler tesadüfen ortaya çıkmaz.
Toplumlar kendi ekonomik ve sosyal düzenlerinin devamı için belli bir toplumsal karakteri teşvik eder. Yani sistem, insanları yapmak zorunda oldukları şeyleri keyifle, isteyerek yapacak hale getirir. Bakın ne kadar mantıklı. Mesela 19. yüzyılda kapitalizmin sermaye biriktirmesi için neye ihtiyaç vardı? Biriktiren, tutumlu, yani anal karakterli burjuvaziye. Peki 20. yüzyılın tüketim toplumunda? Tam tersi, sürekli tüketen, harcayan, yani oral bir karaktere ihtiyaç vardı ki ekonomi dönsün. Ve işte bu analizle birlikte psikanaliz artık sadece bireysel bir terapi olmaktan çıkıyor. Çok daha büyük bir şeye, bir toplumsal eleştiri aracına ve hatta özgürlük arayışının bir parçasına dönüşüyor. Fromm burada Marx'tan kritik bir alıntı yapıyor. Diyor ki, insanın kendini yanılgılara götüren koşulları değiştirmesi için önce o koşulları yaratan yanlışları yok etmesi gerekir. Yani gerçek özgürlük için önce bizi esir alan o yanılsamaların farkına varmalıyız. Bu yanılsamalar hem kişisel hem de toplumsal. Bu yüzden psikanaliz aslında radikal bir araç. Neden? Çünkü otoriteyi sorgular, gizli niyetleri ortaya çıkarır, ideolojilere meydan okur ve dogmalara direnir. Bastırılan ne varsa gün yüzüne çıkardığı için, sorgusuz sualsiz itaate dayanan bütün sistemler için, ister Stalin Rusyası gibi politik bir sistem olsun, isterse kişisel bir dogma olsun, doğal bir tehdit. Fromm'a göre işte bu yüzden bilinç dışı dürtülerimizi ve bizi şekillendiren o toplumsal karakteri anlamak, özgürlüğe giden yolda atacağımız ilk ama en önemli adımdır. Yani mesele sadece semptomları iyileştirmek değil, mesele gerçeğe uyanmak. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Fromm, Freud'u asla reddetmedi. Aksine onun mirasını aldı ve çok daha ileriye taşıdı. Ruhun iç dünyasıyla toplumun dış dünyası arasında o çok önemli köprüyü kurdu. Freud'un yönteminin dehasını korudu ama onu biyolojik sınırlarından kurtarıp modern dünyanın sosyal psikolojisini yarattı. Ve bu analiz bizi kaçınılmaz olarak bugüne, şu soruya getiriyor. Peki ya biz? Bizim, yani bu dijital, hiper tüketimci çağın baskın toplumsal karakterine, Fromm'un merceğinden günümüze baksak ne görürdük? İşte bu soru, onun düşüncesinin ne kadar canlı ve ne kadar gerekli olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor.